Hanımlar beyler tekrar hoş geldiniz. Bugün bir izleyicimizin yorumu üzerine konuşalım istiyoruz. Şöyle bir yorum gelmiş. Kaç zamandır yapay zeka hayatımızda görsel ve ses için yapay zeka ürünleri meydana çıkıyor. Eleven Labs'lar, Vio'lar, işte Clink, Runway, Pika vesaire. En son OpenClaw diye bir yazılım ortaya çıktı. Niye bütün bu yazılımlar, şirketler vesaire hepsi batıdan çıkıyor? Bizim yazılımcılar nerede? Tüm gün ne iş yapıyorlar? En basiti OpenClaw diye bir şey neden bizden çıkmadı? Evet, ne yapıyor bizim yazılımcılar? Neden bu işler, bu startuplar, bu girişimler, bu teknolojiler hep batıdan çıkıyor? Ya da öyle mi? YouTube'da geziyoruz işte sayende. O yüzden yapmaya vakit kalmıyor çalışmaya. Öyle mi diyorsun? İşin şakası bir yana Mahfi İlmez'in, Mahfi Hoca'nın güzel bir sözü var. Ekonomi kıt kaynakların yönetilmesidir diye. Galiba Adam Smith ya da Robbins'e kadar uzanıyor bu söz işte. Kıt kaynaklar ve sınırsız ihtiyaçlar. Tam hatırlamıyorum artık üstünden çok zaman geçtiği için bu işletme derslerinin. Bizim ülke olarak kaynaklarımızı nasıl yöneteceğimizin tercihiyle alakalı bir durum. Benim bildiğim kadarıyla şu an Türkiye'de yerli yapay zeka modellerini geliştirmek üzere bir teşvik, destek yok. Zaten bunlar sırf teşvik destekli olmaz. Biraz böyle devletin doğrudan elini taşın altına sokması gereken çok büyük maliyetli işler. Yani bu böyle senin benim gel oturalım biz bir ChatGPT'ye rakip bir şey yapalım ya da işte Gemini'yi tahtından indirecek bir şey yapalım deyip yapabileceğimiz bir şey değil. Biz şu an zaten ülke olarak teknolojinin üreticisi değil, kullanıcısıyız. Ha, bunu güzel kullanan modelleri iyi işleyip bu fine tune dediğimiz ihtiyaçlara göre şekillendiren güzel projeler de var. Daha bir tanesi sana geçen günde paylaşmıştım linkini. Ali Can Kiraz diye Twitter'dan takip ediyorum. Çok başarılı güzel işler yapıyor. Eminim çok daha başka örnekleri de vardır. Benim aklıma şu an en son o geldi. Yani onu okuduğum için o geldi ama onun dışında dediğim gibi biz teknolojiyi üretmiyoruz, kullanıyoruz. En azından iyi kullanıcı olabiliriz şu an. Yani yazılımcılar olarak bizim elimizden bu gelir. Yani kısmen katılıyorum. Büyük oranda da katılmıyorum sana. Aslında çok iş yapılıyor. Yani bir yandan da destekler de var. İşte bugün TÜBİTAK projeleri, TÜBİTAK destekleriyle çok Ar-Ge projesi yapılıyor. Onun haricinde Türkiye'de de yıllardır öyle ya da böyle büyüyen ve gelişen bir startup ekosistemi var. Bunlar bazı alanlarda çok ciddi firmalar da çıkardı. Ama tabii dediğine şöyle katılıyorum. Bir ekonomik bir gerçek var. Yani Silikon Vadisi'ndeki şirketler ya da işte Amerika'daki çocuklar garajında oturup böyle ya ben şöyle bir şey yapayım deyip piyasaya çıktığında milyonlarca dolar sadece fikre çok hızlı bir şekilde para toplayıp ondan sonra 2-3 yıl boyunca da o parayı yakarak bir şeyler deneyebiliyor. Türkiye'de tabii ki hem ekonomik olarak hem de ekosistem olarak o seviyede bir şey yok. Bir yandan bizim yazılımcılar da işte bütün gün oturup çay içmiyorlar ama bir şekilde daha konvansiyonel e-ticaret tarafında mesela büyük cüraların döndüğü e-ticaret tarafında Black Friday, 11.11 onlar da sistem patlamasın diye gece sabaha kadar nöbet tutuyorlar. Böyle bir gerçek var yani çünkü para orada dönüyor ya da piyasa orada dönüyor. Ama Ar-Ge tarafında da yapılan çok ciddi işler var senin verdiğin örnek gibi. Onları da göz ardı etmemek lazım. Tabi burada işte Maslow'un o ihtiyaç hiyerarşisinde bizim bu Amerika'daki arkadaşlar gibi lükslerimiz olmuyor yani. Ya burada tabii ben startuplarla devleri ayrıştırarak konuşuyorum. Yani şöyle söyleyeyim. Türkiye hem zeka olarak çok varlıklı bir ülke. Yani çok dahi yazılımcı arkadaşlarımız, mühendisler mevcut. Dünyanın bin bir çeşit ülkesinde çok önemli pozisyonlarda da yerde buluyorlar. Fakat bu kadar büyük yani işte bir OpenAI'la ya da işte Google'la yarışabilecek bir şeyi en azından Çin'deki DeepSeek gibi böyle bir şey ortaya çıkarman için yine bir devlet desteği ihtiyacı var ki devlet desteği dediğim şu yani işte savunma sanayine Abi devlet büyük bir OpenAI bu arada parantez açayım. OpenAI bir software şirketi gibi görünüyor ama çok ciddi donanım tüketiyor. Aslında donanım üzerinden gelişiyor. Bir tane modeli eğitmek için kaç milyon dolar yakıyorlar. Sadece GPT-4 için bir 100 milyon dolar gibi bir şeyden bahsediyorlar. Bunu train etmek için. Sonrasında o hizmeti sağlamak için ayrı zaten
zaten şimdi de daha önceki bölümlerde konuştuk. Sürekli zarar eden bir şirket bu. Fonlanan bir şirket. Bir ekonomi parayı oraya akıtıyor. Senin öyle bir gücün olması lazım. Zaten dediğim de oydu. Yani burada savunma sanayinde ya da işte yerli otomotivde olduğu gibi biz burada bunu stratejik görüyoruz ve buna yatırım yapıyoruz diye devletin buna bir kaynak ayırması lazım ki bu işte zeki arkadaşlar ya da dahi beyinler para kaygısı olmadan, kar etmek kaygısı olmadan bu modelleri geliştirebilsin. Şimdi senle biz işte bir piyangodan çıksın 10 milyon dolar hadi kendi yapay zeka merkezimizi kuralım diyelim. İşte bir arsa bulacaksın, bina bulacaksın. Hadi bunları bu fiziki şartları hallettik. Bir de Bir sürü artık öyle bir şeye girmek mantıklı mı, o da soru işareti yani. yani işte dışarıdan getireceksin gene sonuçta biz kendi çipimizi üretmiyoruz. Bütün bu GPU'ları, işlemcileri getireceksin. Bir vergisi olacak, bir maliyeti olacak. Hadi bunları da hallettik. Enerji teşviği olması lazım. Dediğin gibi bunlar çok fazla enerji tüketen hatta işte sularımızı kirletiyor diye haberler çıkıyor. Bir altyapı gerektiren yatırımlar. Bunu sen ben ya da işte herhangi bir X firma ben bir yapay zeka modeli kuruyorum diye bunu yapamaz. Yani yaparsa da tabii doğal olarak kısa sürede kar etme amacıyla yapacak. O da bu büyük firmalarla yarışabilecek bir şey olmayacak maalesef. Bir de şöyle bir Zaten illüzyon var. Mesela Eleven Labs'tı galiba. Eleven Labs, evet. Kling AI falan. Ben de biraz baktım onlara. Bunlar biraz yani bir teknoloji değil bunlar. Bunlar pazarlama ürünü. Wrapper dediğimiz arka tarafında OpenAI gibi, Gemini gibi büyük oyuncuların dil modellerini API'lerle bağlayıp kullanan, pazarlaması çok iyi yapılan ürünler. Yani bir de bu işin pazarlama boyutu var. O konuda da çok iyi adamlar. Aslında bir teknoloji geliştirmiyorlar onlar. Mevcut bu büyüklerin teknolojilerini kullanıp bunun pazarlamasını yapıyorlar. Ondan sonra da dünya onu kullanıyor. Bizim böyle bir şey yapma şeyimizde pazarlama tarafında da biraz kısıtlı, dünyaya bunları yapmak için. tabii ben şurada işte rapperların sadece bir teknoloji olmadığına çok katılmıyorum burada sana. İşte örneğin Vercel örneği var yani Versal ya da işte neyse. Sonuçta onlar da bir şekilde AWS'in servislerini kullanıyorlar ama iyi bir yazılımcı deneyimi sunarak seni o AWS'in dashboard'una sokmadan hızlıca işte frontend kodunu yüklemen, deploy etmen için bir sistem ve adamlar bunun üzerinden milyon dolarlar kazanıyorlar. Aslında kendi Yani işte teknolojileri, kendi server'ı değil demek burada bilmiyorum. Burada seninle biraz ayrışıyorum ama neyse. Şimdi biraz ayrı tartışmayacağım ben seninle. şeyi bir konumlandırıyorum. Bu bir pazarlama başarısı, diğeri bir teknolojik başarı gibi. Ar-Ge başarısı gibi ayırıyorum ben. Ya tabii Türkiye'deki startup ekosistemine de değinecek olursak işte ben de startup kurdum. Senin zaten var işte büyüttün. Ben hatta freelance olarak da çalışıyorum. Yani Türkiye'de bir kere şirket maliyetleri bile yüksek. Yani ben şu an bir şahıs şirketi üzerinden işte çalıştığım firmalara fatura kesiyorum. Yurt dışı, yurt içi. Yani hiç fatura kesmezsem bile her ay düzenli 10-15 bin lira benim şirketimin maliyeti var. Şimdi bu göz korkutan bir şey. Ben ilk startup'ımı kurduğumda yatırımcılarla görüşürken şunu fark ettim. Yani yatırımcılar da uzun vadeli bir yatırım yapma peşinde değiller. Onlar da çok kısa sürede büyütüp exit yapabilecekleri ve parayı katlayabilecekleri startup'ların peşinde koşuyorlar. Zaten bu yüzden işte bu ülkede en çok oyun sektörü ve işte fintech sektörü gelişiyor. Çünkü bunlar çok hızlı büyüyüp hızlı sürede para döndürebilen Haksız mı yatırımcı? O da haksız değil. yani Kendine göre işte o da o da haklı. haklı doğal olarak. Yani adam da şimdi ben bu yazılıma para gömeyim 15 sene sonra da bakalım geri alır mıyız diye düşünmüyor ama bu birazcık da işte felsefeyle de alakalı olabilir. Yani biz biraz tez canlıyız. Hemen parayı koyalım, alalım. İşte yurt dışında ben görüyorum dahil olduğum startuplara. Adam bir 10 milyon dolar yatırım almış ve 5 sene, 6 sene gibi bir süre belirlenmiş. Yani Türkiye'de kimsenin bu kadar büyük parayı vereyim 6 sene bekleyeyim ya tutarsa diyecek bir sabrı yok. Biz hemen koyalım. Ama İşte 1'e oluşturmak 10'a için bunu yapmaya yönelik çalışmalar çok. İşte sanayi iş adamlarını, startup yatırımlarına, böyle bir şeyin olduğunu onlara anlatan eventler yapılıyor. Böyle kuruluşlar ortaya çıkıyor. Yani çaba var, yok değil. Ama bu böyle kolay bir şey de değil. Amerika ile kendimizi kıyaslamamız oradaki ekosistemle bu anlamda çok doğru değil yani. Gerçekten çok farklı bir güç, oradaki ekonomik güç ve dönen sermaye. Bizim de çok yetenekli
İnsan kaynağımız var. Eğer bu çabalar devam edip belli bir yere ulaşırsa ki gittikçe gelişiyor. Ben geliştiğini görüyorum. Gelişip değiştiğini, farkındalık oluştuğunu. Yani böyle olacak. Bu biraz çabalayarak olacak yani bu bir yerde olacak. Bu dönemde de kimse bir şey yapmıyor mu? Yapılıyor tabii ki. Bugün TÜBİTAK projeleri var. Biz herhalde 7-8 tane şimdiye kadar TÜBİTAK projesi tamamladık ve bizim ekibin geliştirdiği kapalı alan navigasyon algoritması globalde de rekabet edebilecek bir algoritma ve tamamen bizim geliştirdiğimiz bir şey bu. Yani GPS'in çalışmadığı kapalı alanlarda görme engellileri cep telefonundan adım adım yönlendiren, bütün herkese de harita üzerinden de hizmet sunabilen, işte havalimanı gibi yerlerde kullanılabilen bu algoritma yine yerli bir algoritma bizim ekibin geliştirdiği. Bunlar değerli şeyler. Tamam çok büyümemiş olabilir şirket. İşte bu unicorn vesaire bunlardan bahsediyoruz. Dediğin gibi oyun şirketleri, fintechler daha bu taraflara giriyor. Yatırım almakta da çok zorlanıyoruz büyüme alanında. Ama buna çalışan böyle çok şirket de var. Mesela işte Twin Science var. CTO'su Mustafa da arkadaşım, belki o da bir gün konuk olur bize. Yeni nesil eğitim üzerine hem dezavantajlı grupta hem de çocuklara teknolojiyi basitleştirerek sevdirme üzerine bir girişim. Ve gittikçe büyüyorlar. Yani bunlar yok değil. Bu işlerle uğraşan böyle bir sürü firma var. Çok kıymetli işler yapan. Hani ben en yakınımdan ve kendi bildiğim şeyden bu örnekleri saydım. Türkiye'de de girişimciler çalışıyor ve teknoloji geliştiriyorlar yani ama gerçekten çok fazla şeyle mücadele ediliyor burada. Evet, maalesef. Bir de aslında yurt dışına çıktığında hep şunu görüyorsun. Oradaki gençler birazcık daha yaşarken buradaki gençler biraz daha hayatta kalma mücadelesi içerisinde. Survival Burada doğal mode. olarak bu da birazcık felsefemize de yansıyor. Yani bizde teknoloji, işte bu matematik, felsefe, bilişim, bunlar yani senin merakından öğrenmek istediğin ya da geliştirmek istediğin şeyler değil de hep kafanda daha çocukluktan itibaren ticari düşünüyorsun. Hani ne iş yaparsam para kazanırım. Ya kafanda hep bununla kodlanarak büyüdüğün için ailen de sana işte oğlum onu okuma bak orada ne iş bulacaksın şunu oku diye seni hep bir yerlere yönlendirdiği için birçok çok yetenekli çocuk da belki yanlış yönlendirme, belki işte para kazanma kaygısı nedeniyle farklı sektörlere de yöneliyor. Şimdi doğal olarak yazılımcı olanların birçoğu hani algoritma öğreneyim, dünyayı değiştireyim diye değil de ya yazılım işinde iyi para varmış diye giriyor ki artık işte istihdam fazlası olduğu için arz talep nedeniyle orada da artık işsizlikler başladı. Çünkü klasiktir yani arz talep dengesi bozuldu. Şu an ihtiyaçtan daha fazla yazılımcı var ve sürekli yeni yazılımcılar da çıkıyor. Yani birçok sektörde böyle, bu sadece yazılım için değil işte. Bunu tabii şeye bağlıyorlar. Yapay zeka geldi, yazılımcılar iş bulamıyor. Halbuki öyle değil yani çok fazla. Herkes bu sektöre birden atlayınca ben de yazılımcı olayım diye doğal olarak bir yazılımcı fazlası oldu. Ben şöyle düşünüyorum yalnız. Bu Amerika'daki, Avrupa'daki adamlar dediğin gibi bir comfort zone'dalar. Bizim gençlerimiz ise survival modda yaşıyor. Şirketlerimiz de aynı şekilde. Ama bunun bir yerde onların dezavantajına döneceğini düşünüyorum. Yani ben Türkiye'nin ileride şu an nasıl Silikon Valley'de gelişiyor, teknolojinin belki merkezlerinden biri olacağını düşünüyorum. Çünkü Avrupa'da da bir atalet oluşmuş durumda bu rahatlıktan dolayı. Bizde problem çözme kası, o kadar çok problem var ki, o kadar çok çözmemiz gereken problem var ki, üzerine çalışmamız gereken şeyler var. Teknolojiyle birlikte bunları birleştirip bence çok ciddi bir sıçrama yapma fırsatımız var. Ve bunun bir yerde onların dezavantajını ve bizim avantajımız olacağını düşünüyorum bu skill'lerin. Bu arada ben de çok aslında geleceğe yönelik karamsal, umutsuz değilim. Yani en azından teknoloji, bilişim anlamında. Hatta işte geçen gün konuk olarak aldığımız o Subutay'la konuşurken gurur duydum. Yani çocuk 7 dil biliyor, zehir gibi. Daha 17 yaşında ve çocuğun hayali Google'a, Facebook'a, Microsoft'a gideyim ya da işte bir startup'ımı kurayım, milyon dolarlar kazanayım değil. Yani diyor ki ben bu kadar güvenlik konusunda iyiyim ve devlete bir şeyler yapmak istiyorum. Yani gireyim, devlete çalışayım ve ben bu bilgimi, bu yeteneklerimi kendi ülkem için kullanayım diyor. Mesela bu çok süper bir motivasyon. Böyle gençleri gördüğüm zaman zaten böyle zehir gibi çocuklar. Daha gözlerinden anlıyorsun yani. Bir de böyle laflar ediyorlar. Beni böyle direkt böyle milli duygularımı kabartıyorlar yani. Mevzu burada, problemler burada. Herhangi bir probleme çözüm bulacaksan o problem burada var zaten. Teknolojiyle inovasyonu yapabileceğin en güzel yer Türkiye, İstanbul yani.
Bence yazılım sektörünün en büyük önündeki engel bir maliyetler, iki de işte regülasyonlar. Geçen gün tartışıyorduk işte biz bu kullanıcı datasından bir machine learning bir şeyler yapabilir miyiz diye. Oradan biri çıktı dedi ki abi KVKK gereği bunu yapamayız. Öbürü dedi ki şöyle yaparsak yapabiliriz. Öbürü dedi ki yok yurt dışında bir yerde böyle. Yazılımcılar bunu bilmiyor. Yani ne olduğunu. Aslında açıp bakabilirsin KVKK nedir diye. Hele bir de artık yapay zeka var yani 10 saniyeni almaz ama şöyle de bir durum var. Yani bunu bilmek zorunda da değilsin ya. Senin işin yazılım. Sen niye bu regülasyonları takip etmek zorundasın? Şimdi değişti işte ben datayı Türkiye'de mi tutacağım, yurt dışına mı götüreceğim? Anonim olarak bunu saklarsam kullanabilir miyim yapay zekayı eğitmek için? Ya bunları takip ediyor olmak da bir iş yani. Hani tamam bugün öğrenirsin ama bir hafta sonra da değişebilir ve tepene cezai yaptırım gelebilir. Ya sen bu datayı böyle kullanmışsın bak diye. Bu da mesela bir engel. Bir diğer engel işte maliyetler. Özellikle enerji maliyetleri, internet maliyeti, donanım maliyeti. Yani şu an mesela bir Supabase ya da işte Abi Firebase Türkiye'de kurulur. Niye yani kurulmuyor? herhangi bir adımını atarken 100 tane engel sayabilirsin zaten. Her adımında sayabilirsin. Yani bugün evden çıkarken de 100 tane engel sayabilirsin senin evden çıkmaman için. Asıl mevzu zaten rağmen yapmak. Bu yüzden yapamıyorum diyebileceğin 100 tane şey her zaman var. Onlara rağmen yapmak, onları bulmak. Bu işte aslında skill'leri geliştiriyor. Genç arkadaşlarımızdan biri yazmış bana LinkedIn'den geçen gün. Abi yayınları dinliyorum. İşte ben de öyle bir sektörde çalışıyorum. Şu anda işte Ar-Ge yapıyorum laboratuvarda vesaire. Hayır diyemiyorum hiçbir şeye. Çok çalışıyorum. Her şeyi ben üstüme alıyorum. Sanırım daha öğrenci ya da yeni mezun olacak ya da olmuş yani. Dedim ki bu sen doğru yoldasın. Bu müthiş bir şey. Hani sen zaten hiçbir şeye hayır deme. Onları da yap. Senin dönemin o. Orada yaptığın her şey senin önünü açacak o deneyimler olacak. Şu anda sen hayır deme şeyinde zamanında değilsin zaten. Belki buna böyle bakmak lazım. Bizim için de KVKK ile neden uğraşıyor yazılımcı? Abi biz çünkü gelişmekte olan bir ülkeyiz. Yeni regülasyonlar geliyor. Uğraşmak zorundayız. Bunlarla da uğraşırken bir yandan da bu skill'leri de kendine ediniyorsun. Evet olmasa ne güzel olur. Avrupa gibi olsa rahat ama bence onlar işte o dezavantajına dönecek ve biz bu skill'lerle avantaj sağlamaya döneceğiz. Bu survive mod, buradaki problemlerle uğraşma, bunlara çözüm üretme. Artık problemler burada çözecek yani. Ben biraz öyle düşünüyorum. Rağmen olması lazım. Bir şey yapacaksan rağmen yapacaksın yani. Zaten burada demek istediğim buydu. Yani biz onlarla işte hani biz de bir Firebase yapalım, biz de bir Supabase yapalım, onlarla rekabet edelim şeyinde değiliz biz. Çünkü onların işte maliyetler düşük, adamın sattığı fiyattan hatta bedava verdiği paketten senin burada verme şansın yok. Yani senin rekabet edeceğin alan o değil. Koşu yarışması ise onlar düz koşarken biz engelli koşuyla onlara yetişmeye çalışıyoruz gibi bir durum var. Ama biz belki çok daha niş, kimsenin düşünmediği, yapmadığı farklı ihtiyaçlara da odaklanabiliriz. Yani şeylere de bakıyorum. Bu konuya da girmek istemiyordum ama işte bu yerli milli yazılım mesela bunlara binlerce dolar para döküldü işte ne bileyim kendi mesajlaşma uygulamamızı yapalım. Yok kendi arama motorumuzu yapalım. Kimsenin kullanmadığı sürekli parayı yiyen işlere döndü. Belki onun yerine yani mesajlaşma uygulaması yapacaksan global dünyada da yeri olmalı ki abi ben o uygulamayı kullanmıyorum demesinler. Bu mesela olmadı ama onun yerine işte ben Türkiye'nin sağlık datasını Türkiye'deki yani kendi ülke sınırları içerisinde tutan bir veri merkezi kuruyorum. Böylece Türkiye'nin sağlık datası Türkiye'de kalacak gibi bir iş belki daha faydalı olabilirdi. Yani bunu şu an aklıma geldi. Örnek veriyorum. Gerçi galiba şu an Turkcell Google'la bir anlaşma da yaptı bu. Bir veri merkezi Türkiye'de kuracaklar. Hani veriniz Google'da ama Google Türkiye'de gibi bir durum var. Bilmiyorum o da artık ne kadar doğru, ne kadar bu bizim yerli milli standartlarımıza uyuyor ama Yerli milli standartları tabii şeyi değişiyor onun. Ama TOG'a da çok şey yapıyorlar ya. Bunu da anlamıyorum. Yok işte tasarımı İtalyan bilmem nesi. Ya abi bir şekilde bir yerden başlamak lazım. Bence tabii ki art niyet olmadığını varsaydığım şeyler için söylüyorum. İyi niyetli olduğunu cebime koyuyorum. Ya bir yerden başlaması lazım olsun. Sen her şeyde bir anda yerli ve milli deyince vidasına kadar biz üretiyoruz diye de bir yerli millilik olmaz ki zaten. ben geçen gün şeye bakıyordum. Google Photos kullanıyorum. iCloud'a geçmiştim bir süredir de. Ya bunları böyle bir daha tarafsız bir yerde tutayım. iPhone'a ya da
Android'e bağlı kalmayacağım gibi. Bir baktım bir Kuzey Avrupa ülkesinde böyle bir girişim dağların ortasında bir veri merkezi kurmuş. İşte yeşil enerjiyle veri depolama diye bir sistem. Fiyatları da hemen hemen aynı yani iCloud'la ya da işte Google Photos'la. Çok hoşuma gitti. Sonra düşündüm ya Türkiye'de böyle bir şey işte sen de bir doğuda bir dağda orada serin de olduğu için belki ısınma soğutma maliyetleri de düşük olur. Kurabilir misin diye. Ya sonra şunu düşündüm ya ben İstanbul'un göbeğinde doğru düzgün internetim yok. Bir de oralarda internet nasıl yapacaksın? Yani biraz işte bu altyapı imkansızlıkları da var. Ama senin dediğin gibi bütün bunlara rağmen bir şeyler üretiliyor, yapılıyor. Güzel. Yani ben karamsar değilim. Daha çok yapılsın, daha çok üretilsin isterim. Bence öyle de olacak. Daha çok unicorn çıkacak. Öyle ya da böyle. Eleştiririz. Teknoloji değil diyebilirsin bazısına pazarlama şeyi diyebilirsin. Ama önemli değil. Ben şey gibi düşünmüyorum. Bizim yazılımcılar oturuyor, hiçbir şey yapmıyor. Evet, survive moddalar. Dediğim gibi yani mecburiyetten e-ticaretin Kasım indirimlerinde sistemi ayakta tutmakla uğraşıyor daha çok bizim yazılımcılar. Ama imkanlarını elde eden birçok girişimde çok iyi yerlere gelmiş de dünyaya açılan da girişimler var. Sosyal inovasyon tarafı var. Çok ciddi gelirler elde eden, yatırımlar alan çok başarılı şirketler var. O yüzden ben umutluyum. Bu daha da iyi olacak. Yani bizim yapmamız gereken de bence bilmiyorum bir LLM geliştirelim falan Türkiye'nin böyle bir şeye ihtiyacı var mı? Emin değilim. Zaten yapıldı, open source açıldı, şey yapıldı. Bunları kullanarak hani o rapper diyoruz ya rapper'ı ben biraz gömmüş gibi oldum. Teknoloji değil o dedim ama şey anlamında söylüyorum ben. Bir argesi yok onun yani yapılır ama fikir de çok kıymetli bir şey. Pazarlama da çok kıymetli bir şey. Onu doğru paketleme, rapper dediğin şey de öyle basit bir şey değil. Doğru paketleyeceksin bir problemi çözecek en nihayetinde. Bunlara odaklanabiliriz. Problemleri yapay zekayı kullanarak çözecek araçlar geliştirerek bunları da başından daha global düşünerek geliştirip çok daha fazla da şirket girişim çıkar ve başarılı olur yani. Bence de. Bir de büyük firmalar işte birazcık daha şu genel global uygulamaların yerli millisi yerine daha böyle sizin de yaptığınız gibi işte aslında. Sen mesela çıkıp da ben Google Maps alternatifini yapacağım dememişsin. Kapalı alan görme engelliler için GPS'in olmadığı yerde bir navigasyon hizmeti üretmişsin. Aslında birazcık böyle dikey çözümlere odaklanılsa daha nokta atış belli bir Evet. problemi çözüp yani zaten çözülmüş problemi bir de yerli milliyi çözeyim gibi değil de çözülmemiş bir şeyi çözmeye odaklanılan işler büyük bir oranda tutuyor. Para kazandırıp kazandırmadığına bir şey diyemeyeceğim. O Ee, kısmet artık o nasip. evet ama yani Onlar zor işler. OpenAI yani para öyle kolay kazanılsa OpenAI kazanır. Daha hala kazanamadılar bak. evet maalesef öyle. O zaman görüşmek üzere. Görüşürüz.